şöyle süsler aldım. Ya bilmiyorum, biraz ön sepeti süslemek istedim. Görünüyor mu? Bisikletimiz çiçek açtı ya. Kask zorunlu. O yüzden kask da aldım. Decathlon'da dedim siz kuruyor musunuz? Yaparım ama yarın gel dedi. Yarın yaparım dedi. Şunu. Çok komik değil mi ya burada? Kasiyerlerin hızına yetişemiyor olmak beni çok geriyor. Aküyü şarj edeceğim yine. Ay nereden başlayacağımı hiç bilmiyorum şu an ama artık döktüm. Hemen bir tadım testi yapalım dermiş. Hiç bakmamıştım. Tanıyayım mamayı mı? Bak sütlaç ne güzel yiyor. Terapi. Пойди сейчас тебе подарю ее. Çıkıyor. Sonunda. Şimdi bir denemem lazım. Şu en sonuncuya koysam. En sonuncuya koyarsam oluyor. Üç gündür bir vida değiştireceğim. Ya bir daha bularken ekstra bisiklet aparatı almak istemiyorum. Ne gerek var? Bunu taşıyorum zaten diye. Yani şu bittiğinde hallolacak da. Abi şuradaki vidaya takılıyor bu sefer de. Bu da dönüyor onunla birlikte. Yine de ben şu önü bağlayacağım.
Yani şuna daha kolay bir çözüm bakacağım. Ya şöyle oldu. Ama spanzetleri değiştireceğim çünkü elim acıtıyor. Bakayım daha güzel bulursam. İyi oldu. Kilidi de taktım, şöyle yeter. Şu işe yarıyor mu diye düşünüyorsanız çok işe yarıyor. Ben burada Rozman'dan aldım. Bayağı oldu. Kışın bu hani şeyleri topluyor, tiftikleri falan topluyor. Kıl toplamıyor bu arada. Ama bence bayağı iyi. Yani her şeyim olmuyor ama bazı aldığım bu taytlar oturup kalktıkça böyle tiftikleniyor. Yine 2-3 euro bir şeydir. Çok da değildir yani. Bisikletime süs aldım. Birlikte şimdi bisikleti süsleyeceğiz. Biraz bahar temizliğine giriştim gibi. Şunu unutmuşum ama şu tüm koltuk örtülerini falan çıkarttım. Size şeyi çekecektim. Daha önceki bölümlerde çektim bu arada. Çamaşır yıkama işini nasıl hallediyorum diye. Bir gittim. 9 tane makine var. 9 tane yıkama. 3 tane çok büyük kurutma var. Bir tane kadıncağız. Bence benden gençti. 5 tane çocuğuyla gelmiş. Yani en büyüğü maksimum 10 yaşında falandır. 6 makineyi doldurmuştu. Ve her yer çamaşırdı. Yani orayı çekmek istemedim size. Kadının özelidir sonuçta diye. Allah sabır versin. Ben de 10 günde bir falan gidiyorum ama haftada bir yapsam daha rahat olur. Yani bir koyu renk, bir açık renk. Zaten tek kurutma kurutuyor hepsini. Dün yine bir Action'a gittim. Artık çekmedim ama şu lastiklerden aldım. Bunlardan evde bir sürü vardı tabii ama şöyle süsler aldım. Bir tane lale aldım. Ya bilmiyorum, biraz ön sepeti süslemek istedim. Bir de şöyle jüt mü deniyor buna? Şundan aldım bağlamaya. Kaç tane var içinde? 2, 3, 4, 5, 6 de kırmızı çıktı. 6 tanesi 3 euro. Bu çiçekler falan da ucuz. Ve burada çiçekler de çok ucuz. Canlı, normal gül, çiçek. Hani evde olsam kesinlikle her hafta bir çiçek alırım evime. Ve buradaki insanlar da çok alıyor zaten. Çöp nerede? Hatta ben demin yanlış saydım. 8 taneymiş. Şöyle boy boy. Mesela şu küçükler bisiklette kalabilir. Bisiklete de aldım. Arkaya sepet, onu da takarım şimdi. Aynen. Yani hangisiyle güzel tutturursam onu tutturacağım. Bisikleti zaten kilit takıyorum. Şöyle spanzetlerim var ya. Ya bunlar biraz uğraştırıyor beni. Eğer o tutarsa onları yapacağım. Şimdi acaba bu olacak mı? Ha bak. Cırt varmış. Pompon uzaklaşma. Bizimkileri attım dışarı. Burada da alışverişe çıkmak kötü ya. Böyle, hele böyle yerlerde her şey 1, 2, 3 euro falan ya. Ne olacak deyip alıyorsun. Mesela 4 euroluk bir şey artık benim için pahalı. Biraz şöyle kullanayım, sıkılınca çıkarırım. Kelebek falan da var. Yakından göstereceğim size. Görünüyor mu? Güzel olmadı mı? Çok tatlı oldu. Lale fazla gelecek, o yüzden onu koymayacağım. Onu değerlendiririm bir yerde. Şöyle uzaktan göstereyim. Kask zorunlu. O yüzden kask da aldım.
Onu da böyle yeşil aldım. Kask 39 euroydu bu. Şu model olan. Henüz tabii kullanmadım. Ondan sonra şöyle küçük yazlık eldiven aldım. Şu sepeti aldım. Arkaya şimdi onu takacağım. Sepet de 19 euro gibi bir şey olması lazım ya. Zaten markete falan giderken kullanırım şey dedim. Bisikleti. Bu da sepeti kapatmak içinmiş. Şöyle kal. En son gösteririm. Şunu bir halledeyim de. Bakayım hangi yön takmışlar. Yönü alçak taraf öne gelecek. Ya benim keskin var. Niye bununla uğraşıyorum ya? Pompon. Ne güzel yere yatmışsın kız. Heh, şöyle ya. Hem sepet bile yer kaplıyor yani arabada üstünde taşısın. Şöyle içinden 2 tane şey çıkıyor. 4 tane vida. Şöyle oturttur diyor. Okey. Şu ikisini bunun altından geçirecekmişim. Okey. Hangi yönüydü ya? Şuna denk getireceğim. Ön tarafı çok sıkmışım. Bu havada kaldı demin. Bir açtım şunu. Bunun da yönü oluyor mu? Oluyor herhalde. Decathlon'da dedim siz kuruyor musunuz? Yaparım ama yarın gel dedi. Yarın yaparım dedi. Şunu. Yani ki o yapsa 2 dakikasını almayacak bir işlem. Bence oldu. Şu şeyi de deneyelim. Hani bir şey aldığında dökülmesin diye arkadan. Bak güzel. Hem lastikli hem bak göstereyim. Hem böyle kenardan lastikli hem kancalı. Görünüyor mu? Bak şöyle. Gayet iyi. Bakın bakayım. Ay. Tam German oldum ya. Bu da güzelmiş ha baya. Çok tatlı oldu. Bunu tabii kafama göre falan ayarlamam lazım. Şu arkadan mıydı bunlar? Aynen şuradan ayarlanıyor. Zaten biliyorsunuzdur. Nasıl? Hiç de sevmiyorum bunu ama. Tam yerini bilmiyorum. Nerede olmalı? Öyle mi? Güzel oldu. Bir tur atayım geleyim mi? Gel seni yerine alayım. Bakın şimdi. Aa,
Bisikletimiz çiçek açtı ya. Çok tatlı oldun kız. Çok yakıştın oraya sen. Popon. Altına minder koyayım kızım. Şu da dümdüz bisiklet eldiveni. Bir şey yok yani. Bu numarası. Şuradan kessem ne olur ya. Yazlık. Kışlık bir şey takmak istersem zaten var. Bugün soğuk. Bakmayın ben iş yapıyorum diye böyleyim ama bayağı esiyor. Hadi. Bisikleti incelemeye gerek var mı? 6 vites. Şurada kornası var. LED'leri burada. Şuradan yanıyor. Şurada bir tane şey var ya, onu çekiyorsun. Arka ön yanıyor. Bu kadar zaten. Yani çok karışık bir şey almadım. Normal dümdüz bir city bike. Ya şu iplere yine de güvenemedim. O yüzden bir tane spanzet taktım yine. Şurası yerinden çıkmasın diye. Bence oldu. Çok tatlı oldu baksanıza. Bir maşallahınızı alırız. Ama çok üşüdüm. Normalde bisikletle gidecektim ama alacaklarım çok. Çünkü yarın pazar toplu su falan alacağım. O yüzden arabayla gideceğim. Arabam topluyken içerisi. Bu kaçıncı şeyim? Marketim. Şunu Edeka'da buldum. Doğru düz biber bile yok diğer yerlerde. Bak her şeyin onlarca çeşidi var. Fiyatları yavaş geç dediniz. Şöyle geçeyim bak. Görüyor musunuz? Burası böyle pişirmelik. Şu kısımda yulaflar falan var. Şurada susam gördüm. Simit yapacağım bir ara. Bak bu 1.13 daha ucuz. Bundan alalım. Aslında şey de alabilirim ya. Haşlanmış. Yoksa 1.19 nohut. Şöyle salatalar için soslar var hazır. Bu neymiş? Bir de böyle var tabii. Çoğunun tadını beğenmiyorum. Bunlar hep şey oluyor. Bir tek şu değil. Yani biberler hariç. Gerisi tatlı bir turşu oluyor. Ama tabii bir sürü çeşit var yine. Şunu da aldım bir kere. Bu da tatlı bir şey çıktı. Maalesef çok kötü. Attım hatta. Mantar turşusu falan da var. Bu raf komple peynir çeşidi. Cumartesi akşam olduğu için yarın kapalı ya. Yine çok dolu ana denk geldim. Ama simit yapacağım. Bak şunu çok beğendim. Birkaç tane bitirdim bundan. Ama şimdi farklı bir şey. Şundan alayım. Da kaç? 1 euro mu? 1.9 euro gibi bir şey. Buradaki kahve fiyatlarını çekeyim size. Aynen bak burası pahalı. Ama çok çeşit var tabii. Benim gibi haftalarca salça ararsanız salça bu. Bizdeki gibi şey çok görmedim. Hatta hiç görmedim şu ana kadar. Böyle kavanozda falan. Ya benim gittiğim yerlerde yok. Burası Edeka bu arada. Sütlaça kum şunu kullanıyorum. 10 litresi 5 euro. Ama çok çok iyi. Göstermiştim önceden. Hiç koku yapmıyor. Şu da Pompon'un yer pedi. Çok iyi oldu. Tüm işimi Edeka'da hallettim. Şey çok komik değil mi ya burada? Kasiyerlerin hızına yetişemiyor olmak beni çok geriyor. Bu sefer fena değildim.
Bazı şeyler pahalı, evet. Ama ben çok büyük bir gap olduğunu düşünmüyorum. Ha tabii çok ucuzlar var. Aldi mesela bayağı ucuz ama yani yine de alınmayacak gibi değil. Çünkü ilk aylarda okula Edeka yakın diye oraya gidiyordum hep. Yani çok da beni sarsmıyordu açıkçası. Yarın pazar, yarın simit yapıyorum. Pekmez bulamadım. Bir tane şey aldım, hurma şurubu gibi bir şey aldım. Yani onu da biraz balla karıştırırım. Susamı onunla tutturuyorsun ya. Ya pekmezi de şeyde bulursun dediler de, Türk marketlerde. Yakınlarımda yok. Yani sırf onun içine kalkıp gitmek istemedim açıkçası. Şimdi Edeka alışverişi 27,86 euro. Hemen yine göstereyim. Bu alışverişin star parçası bu kum. Bu organik kum, tuvalete falan da atabiliyorsun. Ve affedersiniz, çişini falan yaptığında süngere dönüyor Hiç böyle kötü koku da oluşmuyor. O yüzden bunu alıyorum. Çünkü çok daha ucuza şeyler var, kumlar var. 10 litresi 5 euro. Yine iyi bence. 2 tane kuru mama aldım. 3'er eurodan 6 euro. Yani 11 euro bunlar tuttu. Geri kalan her şey 16 euro. O yüzden tek tek söylemeyeceğim. 4 tane su aldım. 1,5 litrelikten. 30 tane kağıt varmış içinde. Yağlı kağıt, pişirme kağıdı aldım. Pompona onlu çiş pedi aldım. Haşlanmış nohut aldım. Susam aldım. Ayran aldım. Şöyle, ama ben ayranı sulandıracağım. Bunu içtim. Tuzlu bu biraz. Biraz da koyu. O yüzden sulandırınca iyi olur. Şöyle biber aldım. Bunlar bayağı acı bu arada. Acı severlere duyurulur. 4 tane yaş mama aldım. Yine bizimkilere. Peynir aldım. Şöyle bak tipi. Görüyor musun? Güzel oluyor bunlar. Simitle güzel gider diye. Bir de hurma şurubu aldım. Pekmez bulamadım diye. O da 3 euro falandı herhalde. Bu kadar alışverişimiz. Zaten dolabımda da bir şeyler var. Tülleri de yıkadım. Bir kenarı leke olmuştu. Mis gibi kokuyor. Ya bayılıyorum bu. Miele Salon diye geçiyor herhalde. Mis gibi kokuyor. Kademe kademe yapacağım. Bu akşam birkaçını takacağım. Yarın yatakları takarım. Çok gıcık bir iş çünkü bu tek başına. Bunları takabilirim akşam. İyi oldu ya yaza girmeden. Bir sonraki partta da perdeleri falan filan yıkayacağım. Yıkamadıklarımı yıkayacağım. Çünkü perdeleri sanırım şu kenarlardan önce çıkarmam lazım. Çünkü bunları dün uğraşamadım. Yarın söylerim yıkama işlemim ne kadar tuttu. Aynen yarın söylerim. Fişleri atmamışımdır. Nevresimlerimi falan da yıkadım. Şunu mutfağa ısıyım yine. Bunları yarın yerleştir. Önce hangisini takayım? Sütaç bir dur. Ütülenecek olmuş ama onlara da yarın bakacağım. Çok kız.
Yani soruları görmedim. Biraz senden korkuyor olabilirler. 133 bölümde yolladığım istiyorlar. Bittiniz lan siz. Bana gelen istiyorlar, diyorum ki ben de ya çok haklısınız. Hani bazen şey oluyor, menajerime baksın bari falan oluyor. Tamam, menajerim baksın, hani bakmıyordur belki kendisi, ne bilmiyorum. esiyor. Hani orada menajer refleksli bazen şovdan tamamen YouTube muvaffakatnameye falan bakmak için sorunları var. Hayır. Yok, demiyor. Gider misin? Giderim veya gitmem. Hadi bay bay. Da olmasına hoşlanıyorum. Yani evdeki annem Melis'le işte hemen magazin malzemesi veremem de 33 bölüm ve hala şu an mesela bu hafta çekeceğim 3 tane yeni konuğum var ya. Var yani. Var ya. Bizde bir evet. O yüzden şu an mutluyum. Ama onu ben çok yaptım. Öyle bir içerik üretiyorum. Şu an daha sakin, daha modunda 300 bin mi izlendi? 1,5 milyon mu izlendi? Hiç kimsenin yani en azından belli bir kısmı. Neye göre alacağım? Hayır düşünsene, ben onlarla muhabbet etmek istiyorum. O da benim mekan. Nasıl da zaten arkadaşız, bir şekilde hallederiz. Bu konuk da izlemedim bir yerde. Bir tek bir... Yo, lisans. Meydim mi? Tiyatro bölümü mezunusun. Evet. Yeditepe Üniversitesi'nden de Yeditepe. Diyeyim. Sınavı da kazandım. Ondan sonra. O yüzden de yolluk, o yüzden de tiyatro yaptım. Hep bir sahne aşkı vardı yani. Çok oldu. Ben de bunu sadece erken yaptım. Bu sene zaten bütün foyaların patlama senesi. Çok kötü bir seneydi yani ve böyle yani çok büyük hayal kırıklığı sözünü dinleyerek Mes biraz artık kendine dönebilir misin yani hani gerçekten yani sabah 6.30'da güne başlıyorum fix. Tabii ki böyle anneyim kızım ben. Bir şeyim var. Helal olsun. Sütlaç nerede Seviyorum kız? ama bundan şikayetçi değilim. Ben sorular sorulmaya başladı. Daha dikkatçilerde de öyledir. Ayrılan iki insanın bu denli birbirini hala arkadaşlık seviyor olması hayır abi ya. O yüzden aşırı kırıldığım, aşırı özgürdüm ya. Ben öyle hiç kısa sanmadım. Yani öyle bir ailede büyümedim. Rahattım. Yani en azından standartlarında rahatım. Güvenli işladığım bir şey daha almadım, zorla yazacağım. Ama hala o bölüm çok izleniyor. O yüzden daha ekmeğin geldi. Bir baktım ben çok eğleniyorum çünkü. Sevmekizin haberlerine uyanmıyordum yani. O yüzden de bu yaşa koşa gittim. Öyle oldu yani. Çok hiç böyle bir hayalim yoktu. Hiç böyle bir şeyim yoktu. Birisi vesilesiyle yükselmiş. Bundayım arkadaşım. En filtresiz, en şey. Ve soruyu görelim. De ne olurdu? Görelim şıkları. Hiç çalışmazdı. Daha hızlı. Evet, yer çekimi Da olabilir. Daha yavaş akardı ama hem sizin için avantajlı oldu hem benim için beyaz diye bağladılar. Avantaj seven, saygı duyan. sağ olun. 6. sorudayız. 6. 2.000 lira yanlış cevapta. 2 joker Çok ve bir uzun. basamakta paradan aşağı ineceğiz. Ya ben şöyle söyleyeyim. Eğmeni de saydım. Teğmenden sonra üst teğmen 3 yıl. Üst teğmenden sonra yüzbaşıya 6 yıl. Yüzbaşı... Korkunç bir insan mıyım senin gözünde? Kadın pençelerini geçirdi. Bakalım erkek buna ne kadar dayanabilecek? Yok hayatım, ben yani sen ne istediğini bilen bir kadınsın manasında demek istemiştim ben onu aslında yani. Ha. Yani ben ne istediğimi biliyorum. Canı anladı. Bu bakışlar çaresiz. Bak şimdi. Çok Hayatım ne yapıyorsun? Dilersen ben de sana biraz yardımcı olayım. Şey yapayım mı hatta? Da diğerlerini yaptığım gibi yani. Sakın bana nereye gideceğimizi unuttuğunu söyleme. Eşofman giysem ben şey olarak çok hazırım. için aşırı hazırım. Yani kafamı öyle bir hazırladım ki oraya. Ne hazırladın, ne yaptın ya? Ne olur bak vallahi koparacağım kafanı ha. Çok Kız size yemek verdim bakma öyle. Çok doğru, ben anahtarı alayım o zaman. Bir fikri yok. Annemleri nerede? Ya herhalde meşhur. Ne diyeceğim? Ay bana sakın unutturma ne olur. Hazır git. Tanrım, bu erkek ne büyük bir günah işlemiş böyle. Tamam hayatım, hatırlatırım. Köfte yenilen, aynı zamanda sandalye yüzüne satılan, limon ağacı bile alabileceğiniz bir yer. Neresi lan burası? Ya hatta diyorum ki hazır gitmişken ben... Ama böyle ismi bir tuhaf yani. İsmini sevmedim biliyor
yardımcımız olsun. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Geldim canım, geldim. Kız o mu senin kaşına tatlı? Ne oldu kız? Nereden aradın? Ne arıyorsun sütlaç? Sen ye mamayı mı? Bak sütlaç ne güzel yiyor. Terapi terapi. Ne oldu? Ne yapalım? Buraya mı geleceksin? O seni yerim ne güzel oturuyordun kız. Bak yani akşamları genelde böyle düşüyor son 3 gündür. Hava pek açmadığı için. Gündüz yine geceye kadar yetiyor da artık bugün yetmeyecek. Aküyü şarj edeceğim yine. Şimdi bunu buna takınca elektriği içeri veriyor. Şimdi elektrik alacağım. Şu adam aslında öyle alayım. Bak 1 euro attıktan sonra 2'nin üstünde tik oldu. 1 euro 2 kilowatt herhalde verdiği. Bakayım elektrik alabildim mi diyecektim, daha almadım. Anam yetişecek mi? Ay. Ne oldu be? Aynen bak yanmaya başladı. Okey. Şimdi 10 euro alalım. Bu alanın günlüğü 10 euro. Elektrik 1 euro. Su geçen buradan almıştım yine. O da 1 euro. Buraya da hep en soğuk havalarda geldiğim için ellerim çok acıyor. Verirse tabii. Sürekli hata veriyor ya da vermiyor. Ya benim parmağım bozuk. Bak tıkıt rezil. Bak parayı geri verdi yine ya. Uf. Her parmağa basıyorum. Sonunda. Yarın 12.54'e kadar. Bak su yeri şurası. İşte tuvalet boşaltım, bura çöp bura falan. Burayı önceden göstermişimdir. Bu sefer dere kenarında kalmadım tam. Şurada ağaçlar yine bir nebze olsun kesiyor çünkü.
Burası böyle bir yer. Burada da var elektrik. Birkaç kere de burada konakladım. Baktım şey yok, elektrik. Çünkü ısıtıcı açmam lazım. Sütlaçı görüyor. Neyse onlar kalsın da ben yatakları toplayayım. Var ya bugün öyle böyle işim yok. Yıkananları yerleştireceğim. Kışlık, yazlık, yani yazlık değil de biraz baharlıkları falan ayıracağım. Her şeyin yerini değiştireceğim. Hiç burayı bu kadar dağınık görmediniz ama bundan sonra güzel olacak. Onların hepsi yerleşecek. Şeye geldim. Ya kamp alanı değil de park yeri. Karavanlar için. Dedim burada rahat rahat dökünürüm. Bitti mi? Bitmedi. Daha dolabın içleri var. Ama orayı kapatayım. Hava soğuk yine ya. Dün bir gazla bahar temizliğine giriştim. Bahar geri gitti. Sütlaçı da dışarı bağladım ama içeri alırsam buralarda bana rahat vermez. Nereye gittin kız? Yani çamaşırlarımın en azından hepsi temiz artık. Pompon gel kızım. Birkaç şeyim kaldı yıkanacak. Şu minderler, perdeler falan filan. Yağmur başladı bak. Şey ya masayı çıkartınca da bayağı rahatlıyor aslında. Gel sütlaç. Dur gitme bir yere. Aferin benim kızım. Yerine. Kapımızı kapatalım. Var ya çok zamanda içeri kaçtım çünkü çiselemeye başladı. Yani şeyde aslında düşündüğünüz kadar sıkıntı çekmiyorum. Burada yemek yaparken, iş yaparken falan. Çünkü günde bir kere yapıyorum. Yani akşamları zaten şurada uzanır modda edit yapıyorum ya da ders çalışmam gerekiyorsa öyle yapıyorum. O yüzden şey olarak, yaşantı olarak beni düşündüğünüz kadar yormuyor. Beni yoran sadece depolama alanım çok az. O yüzden hep baksanıza böyle, şimdi dağınık tabii her şeyi kattığım, şey yaptığım için ama yani hep böyle kutularda tutuyorum. Ön koltukta tutuyorum. Üzerine koyuyorum bizim çocukları falan. Yani bir tek depolama alanında sıkıntı çekiyorum aslına bakın. Ya bir tek demeyeyim şimdi, o kadar abartmayayım ama yani depolama alanı birincil sıkıntım aslına bakarsanız. Yazın sıkıntı olmaz çünkü kışın baksanıza yani en ufak şey, şunu boynuma doluyorum altı üstü, kapladığı yere bak. Yani kışın biraz sıkıntı oldu. Birçok eşyamı da arkadaşımda bıraktım deposunda. Buraya getirmedim. Bunlar geri kalanlar, bunlar da eğlenecek ama herhalde burada bir depo gibi bir şey bulmalıyım. Karavanda devam edeceksem. Bir bunun altı var komple. Evet orası da çok büyük ama dediğim gibi oraya böyle kutularla koymanız gerekiyor. Bir de şurada 3 raflı yerim var. Burada da eşyalarım var, hatta bunları da ayırayım. En son 2 zilliyi şimdilik şöyle aldım. Pompon buraya bak. Görünmüyor bile. Laçı şu anda da bağlamak zorundayım. Çünkü ne katlarsam hepsinin içine bir kere dolanır. Ay nereden başlayacağımı hiç bilmiyorum şu an ama artık döktüm. Şimdi şuna az kullanacaklarımı koyacağım. Yani German Books. Şu kitap rafımı çünkü kendime özel eşyalarımı ayıracağım. Şu an daha kaç gün daha okul yok? 13'ünde başlıyor. Ne diyor? Bayağı okul yok yani 2 hafta daha. Şu an bir şey çalışmıyorum. Ha, belki zaman kalırsa tekrar bir Almanca'ya başlarım. Dur, şurada alacağım bir şey var mı? Bunlara çalışacağım zaman bakalım. Baksanıza bunlar bile bayağı yer kaplıyor. Bu kelime şeyim kalsın. Kelime çalışırım. Bunlara şimdilik bakmayacağım. Şu gramer tekrarlarıydı. Onlara bir baksam mı önce? Onlara da bir bakayım. Aynen.
Yani yavaştan başlayayım. Almanya'ya gelmeden önce Almancam daha iyiydi. Çünkü sürekli sınavlara hazırlanıyordum ve sürekli maruz bırakıyordum kendime her gün. Ama burada birçok şeyin içine girince eğer ders almazsam ekstra kendim çalışmadım ama bu dönem daha yoğunlaşacağım Almanca'ya. Ben şimdi şöyle yapayım, hiç gevezelik yapmayayım. Biraz devam edeyim, açarım. Tam 2 saattir sadece çamaşırlarla uğraşıyorum. Ama en azından çamaşır kısmım bitti. Çok şükür. Şey kaldı bir tek. Yani ön tarafı da bitireceğim şimdi. Bir tek şu içerideki çekmece içleri falan kaldı. O şurayı da komple boşalttım. Katlıymış zaten. Ha, bunlar yeni yıkandı çünkü, doğru ya. Biraz kapalı kalacak karavan. O yüzden bunun örtülerini şimdi sermeyeceğim. Dönüşte sererim diye düşündüm. Sonra bunlar yıkanacak. Bayağı iş hallettim yalnız bugün. Bu seferki düzenim çok içime sindi. Şöyle bir. Her şeyi o kadar güzel ayırdım ki yani artık kolay kolay dağılmaz diye düşünüyorum. Buradaki tüm eşyalarımı çıkarttım. Burayı böyle küçük çantalara ayırdım. Daha iyi oldu. Şunun kapağı. Daha altta valiz var. Mutfak malzemeleri var. Ama onlar kıyafet değil. Şunu çıkaralım. Bunun içinden henüz almak istediğim bir şey yok. Önce bisikleti kaldırayım. Var mı arkaya konacak? Yok. Güzel. Ha, şurayı silkeleyeyim öyle. Dur kızım. Ne güzel kuşlar ötüyor. Ya şu çerçevem düşüp duruyor şey. Isıtıcıyı açtıkça şey yapıyor. Adı neydi? Düşüyor. Şunu almıştım ya geçen de DM'den. Çok güzel bir araba kokusu. Bir de bence güzel parlattı. Baksanıza. Parlamamış mı? Daha devam ediyorum tabii ama bence güzelmiş. Farkı ne ki diyordum. Çünkü ıslak mendil iz bırakıyor. Bu güzel böyle parlak bıraktı. Bayağı beğendim. Hatta bak çekeyim bir daha şöyle. Baksanıza. Hazır gaza gelmişken. Bunların yeri ora değil. Geçen bir temizlemiştim aslında burayı ama elimdeyken alayım.
bitmiş. Bunu da atalım sonunda. Son bir fısı var mı? Varmış. Şu yıldız yine burada dursun. Ne olur ne olmaz. Şimdi benim mandalım bile varmış ya. Hiç bakmamıştım. Ha, şu VD40'ı. Makasım böyle bir sertleşti. Acaba düzeltir mi? Aslında şu alyan dışarıda kalsın. Bisikletin bir yeri var, oynuyor arada, onu düzeltirim. Boşa aldım bu kadar şeyi ya. 2 tane alsam yetiyormuş. Zaten istediğim kadar sıkı tutmadı. Şu dondu mu acaba ya? Şundan bile çıkmıyor. Hı? Donmuş mudur? Hey yavaş. İnşallah kapanır ya. Bir sürü şey ayırdım geçen buna. Şu küçük şeyi de dışarıda bırakayım. Neydi o? Küçük soğan. Bu da dışarıda kalsın. Bunu kaldıracağım alt tarafa. Araba geldi, sizi alayım şuradan. Eldiven de varmış, onu da şimdi gördüm. Oh, süper. Şunu şimdilik koymayacağım ya. Masasız ne rahat oldu içerisi. Bugün de masa kullanmaya vereyim. VD40'ı da öne koyacağım. Bayağı yoruldum ya. Ki aslında bitmedi. Yani daha çok detay iş var da. Herhalde benim suyum yine bitti ya. Acaba hiç oturmadan suyu da mı doldursam? Bunları da ben bir örtü alayım değil mi ya? Habire bunları yıkamayayım ben. Yine şu kilit zaten de. Benden sonra bayağı gelen oldu. Oo, köpeğe bak. Aa, şimdi şunlar yerine konacak. Bak işim bitmedi ya. Soğuk oldu ha. Ben size ne diyeceğim? Dur göstereyim. Tabii ben nereden bileyim arkadaş? Ben şunu, bu benim anahtarlığa takılıydı.
İlk karavan aldığımda, yani aylar önce. Ben bunu bir otopark anahtarı falan sanıyordum. Meğer bu Webasto'nun uzaktan kumandasıymış ve ben aylarca gece gerekirse alarm kurdum Webasto'yu kapatmak için. Yani neyse. Şimdi de keyfini açıp kapatıyorum. Neden hiçbir şeyimi rahat bırakmıyorsun ya? Şunu da kaldırayım bari, öyle bitireyim işi. Ve hiç yemeğim yok. Bugün yemek yemeyeyim, tost yaparım herhalde. Hiç oturmadım ya saatlerdir. Kapıyı kapattığıma göre seni açabilirim. Ne buldun orada? Ha? Çık hadi. Geç kızım, çık oradan. Kız niye öyle duruyorsun? Masa yokken rahatlamadım ortalık. Hem gece daha rahat yatıyorum masa yokken. Şimdi şunları da yapayım da öyle. İşin çok büyük kısmı bitti ama. Geri kalan artık böyle bir şeyler izlerken yapılacak şeyler. Geri gidin bakayım. Hepsini çıkarmam gerekiyor açmak için. Şimdi havalar soğuduğu için kalın ayakkabımı da alayım. Çık kız. Şunu çıkartalım. Bunu kullanacağım. Şurayı sileyim de burayı da göstereyim size. Yani arkadan da şu tarafa erişim yok. Bu tarafa erişim yok da bu tarafa var. O yüzden her defasında bisikleti indirmeme gerek yok. Bak şurası bugün arkadan koyduğum şeyler. Bak şunu almıştım geçen. Şu solar duş var ya. 20 litre. Şurada bak var. Su depom var. Onu görecektim. Suyum bitmiş baksanıza ya. Of. Nasıl üşeniyorum. Pomponu hiç rahatını bozmuyorsun ya. Şu seti. Biliyorsunuz. Çok çalışacağım için bir sürü bir sürü kalem, bir şeyler getirmiştim. Taç lazım oluyordu bazen bak. Pompon, yoruldun mu? Niye bu tarafa bakmıyorsun? Ne oldu? Ben de çekmedim ama mutfak kısmını şu komodinleri yaparken bayağı düzenlemiştim. O yüzden oraya acele etmiyorum. Ya sürekli ayakkabı değiştirmiyorum çünkü. O yüzden burada kalabilir. Evet, finish. Ben mecburen su almaya gideceğim. Hareket edeceğim yani. Çünkü hiç kalmamış şey. Ben de hava yaptı sanmıştım. Su çık kız. Çık annem. Ay bu kalmış burada. Neyse. Kullanırız. Şöyle hazır kalsın da. Mecbur topladım yine her şeyi. Su doldurmaya gidiyorum. Bak şurası ışıklı yer. Ama burası için bile tabii ki her şeyi kapatıp fişleri çektim falan filan. Çünkü şu an yapmazsam bu işe gece kesin pişman olurum. Yatağımdan kalkarım. Geçen ben herhalde dolduramadım ya. Tam. Bu kadar çabuk bitmesi mümkün değil 4 günde. Bir biberon vardı şurada.
Su şeyden kısılmıyor da hortum kısılıyorsa o kısılır. Niye bu kadar şişti bu acaba? Şimdi ona böyle bol sarımsaklı domatesli sos yapacağım. Yalnız size buradaki sarımsakları göstermek istiyorum. Göstereyim bak, tek diş. Görüyor musunuz? Soğan kadar. Küçük soğan kadar yani. Bak, su gibi oldu zaten. Bol da karabiber koydum. Sarımsaklı ya. Bunu deneyin. Ya şu var ya. Şu var ya. Aldi'de satılıyor. Belki diğerlerinde de vardır mutlaka. Soğan sanırım bu. Taze soğan. Her şeyime yakışır ya. Hem görüntü olarak hem tad olarak bayağı yakışıyor. Hemen bir tadım testi yapalım dermiş. Mis. Bir de ayran yapayım.